Tarih boyunca insanlık doğaya hükmetmeye çalıştı. Taşı yonttu, ateşi kontrol etti, hayvanları evcilleştirdi. Ama bir gün toprağın altındaki o parlayan cevheri bulduğunda kader sonsuza dek değişti. Maden. Yalnızca doğayı değil, insanı da şekillendiren bu keşif acaba gerçekten bir ilerleme miydi yoksa yıkımın başlangıcı mı? İnsanoğlu taşı, kemiği ve ahşabı binlerce yıl boyunca kullandı. Ama madenin keşfi, özellikle bakır, kalay ve sonrasında bronz ve demir, insanlık tarihinde devrim yarattı. Çünkü maden, taş aletlerden daha dayanıklı, şekillendirilebilir ve keskin olabiliyordu. Bu da tarım aletlerinden sanat eserlerine, mimariden süs eşyalarına kadar her şeyi etkiledi. Sadece bunları değil, tabi bu malzemenin işlenerek etkili silahlara da dönüştürülebileceği anlaşıldı. Özellikle kalayla bakırın karıştırılması sonucu elde edilen bronz, dönemin en güçlü silah ve zırh malzemesi haline geldi. Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'da şehir devletleri arasındaki ilk büyük savaşlar da işte bu dönemde yoğunlaştı. Örneğin Sargon'un Akkad ordusu, bronz kılıçlar ve mızraklarla donatılmış ilk düzenli ordulardan biri sayılır. Artık savaş sadece bireysel mücadele değil, kitlesel orduların karşılaştığı büyük çatışmalar haline geldi. Hititler bronz silah teknolojisinde ustalaşarak Kadeş Savaşı'nda Mısır Firavunu II. Ramses'e karşı binlerce savaş arabasıyla meydan okudu. Bu savaş tarihin bilinen en büyük savaşlarından biri oldu. Ve bu savaş madenin savaş gücünü nasıl dönüştürdüğünün çarpıcı bir örneği haline geldi. Sonrasında demir çağı başladığında ise savaşlar daha da yıkıcı bir hal aldı. Demir, bronza göre daha ucuz ve bol bulunabilen bir malzemeydi. Bu da sadece kralların değil, daha küçük toplulukların bile silahlanmasını sağladı. Böylece şiddet daha geniş alanlara yayıldı. Madeni keşfetmek yalnızca silah ya da alet yapmak anlamına gelmedi. Toplumların yapısını, otoriteyi, sınıfları ve inanç sistemlerini de baştan sona değiştirdi. Maden işlemek kolay iş değildi. Ateşin kontrolü, cevherin bulunması, eritilmesi ve şekillendirilmesi uzmanlık isteyen bir işti. Bu yüzden maden işçileri, döküm ustaları ve savaşçı elitler ortaya çıkmaya başladı. Zamanla bu gruplar ellerindeki güç sayesinde toplumun en tepesine yerleşti. Sosyolog Lewis Mumford, teknolojik keşiflerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyopolitik sonuçları olduğunu söyler. Ona göre maden teknolojisi ilk kez teknolojik gücün siyasi güce dönüşmesini sağladı. Yani demir kılıcı elinde tutan sadece düşmanını değil, kendi halkını da kontrol edebiliyordu. Alman filozof Walter Benjamin, tarihin her büyük anı aynı zamanda büyük bir şiddet anıdır der. Maden, iktidarı elinde tutanların gücünü pekiştirdiği gibi muhalefeti bastırmak için de kullanıldı. Zırhlı ordular, demir silahlar, kale surları. Hepsi iktidarın baskı aygıtına dönüştü. Bu durum günümüze kadar devam etti. Modern çağda tank, tüfek, nükleer bomba. Hepsi madeni işlemenin ve onu savaş aracı yapmanın devamı. Yani insanlık teknolojik olarak ilerlese de şiddet ve iktidar döngüsünden kurtulamadı. Thomas Hobbes, insanın doğasında saldırganlık ve bencillik olduğunu, doğal durumda herkesin herkesle savaş halinde olduğunu söyler. Ona göre maden, bu doğayı doyuracak yeni bir araç sağladı. Demir kılıçlar, zırhlar, savaş arabaları. Güç, daha büyük güç doğurdu. Öte yandan Jean-Jacques Rousseau, insanın doğada barışçıl ve eşit yaşadığını, uygarlık ve teknoloji geliştikçe yozlaştığını savunur. Maden, insanın sadeliğini ve doğal dengeyi bozduğu, eşitsizliği ve yıkımı doğurduğu bir araçtır. Bu iki yaklaşım üzerinden maden, insanın içindeki iyi ile kötü arasındaki çatışmayı somutlaştıran en güçlü örneklerden biri haline geldi. Bugün maden hala yaşamımızın her anında. Cep telefonlarımızdan otomobillerimize, tıbbi cihazlardan uzay teknolojilerine kadar her şeyde maden var. Ama aynı zamanda silah sanayi, savaş uçakları, tanklar ve nükleer başlıklarda da aynı cevherden çıkıyor. Bu durum bize şunu gösteriyor. İnsanoğlu madeni keşfetmekle
büyük bir güç kazandı. Ama bu gücü nasıl kullanacağına hala karar verebilmiş değil. Madeni keşfetmek belki de insanoğlunun en büyük zaferiydi. Belki de en ağır laneti. Çünkü her yeni keşif beraberinde daha büyük bir sorumluluk getirir. Ve biz bu sorumluluğun hakkını verebildik mi? Yoksa sadece yıkımın biçimini mi değiştirdik?